Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle harika, güzeller güzeli bir model yapacağız. Bugünkü iki şiş örgü modelimizde sevgili hanımlar, yine ceket, hırka, yelek, atkı, bere, şapka, aklınıza ne geliyorsa. Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, gelin yeleklerinde, kazaklarda, bebek kazaklarında, bebek takımlarında, bebek battaniyelerinde, dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz yine çok kullanışlı bir model anlatacağım. Ben bu modelimi sevgili hanımlar Alize Baby Best'in güzel bir hardal rengi ipiyle yapacağım. Şöyle orta kalınlıkta, gördüğünüz gibi orta kalınlıkta bir ip ve hemen 3,5 milim şişlerimle bu deseni sizlere anlatacağım. Sizler de henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Evet, desenimizin yapılışına hemen geçelim. Modelimiz sevgili hanımlar, ne yaparsak yapalım 4 ve 4'ün katlarından olacak. Hemen göstereyim. Şöyle bakın, 1, 2, 3, 4. Bakın, 4 ilmek benim bir modelim. Tekrar 1, 2, 3 ve 4. İkinci modelimi de ayarladım. Bakın, 1, 2, 3 ve 4. Üçüncü modelimi de ayarladım. 1, 2, 3 ve 4. 4 model üzerinden, yani 4 dörtlü ilmekler üzerinden modelimizi kuralım arkadaşlar. Bakın şu şekilde 4, 4, 4 ve 4. Evet, sizler de hazırsanız hemen modelimizin yapım aşamalarına geçelim arkadaşlar. Oldukça kolay ve güzel bir model. Yeni öğrenen arkadaşlarımız da kolaylıkla bu deseni yapabilir. Google Trend, YouTube Trend modellerinden yine güzel bir örgü modeli. Evet, şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum normalde arkadaşlar, ama yeni başladığımız için hemen ilk ilmeğimi örüyorum bakın. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi yapabilirsiniz. Modelimize her türlü lastik çok yakışır. Ben şimdi direkt model anlatımına geçeceğim arkadaşlar. Videoyu uzatmayacağım. Tüm ilmeklerimi bakın arka sırasındayım. Ters olarak örüyorum. Modelimiz iki aşamadan oluşuyor. Modelimiz kaymalı bir model olduğu için videoyu uzatmak istemiyorum. Evet, şöyle modelin arka yüzündeyim. Bir sıra ters örüyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz lastik modelinizi uygulayın. Evet, şöyle bir sıra tersimi ördüm. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Hemen ipimi ön tarafa alıyorum. İpimin arka tarafından bakın 1, 2, 3 ilmek aldım. Bakın, kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz örmeden aldım. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi bir desenimi kurdum arkadaşlar bakın. Tekrar ipimi kendimden tarafa alıyorum. Bakın, 1, 2, 3. 3 ilmek yine örmeden aldım. Hemen şu uzattığım ilmeklere dikkat edelim. Bakın, ipin ön tarafında. Bir tane düz ilmek örüyorum. 3 ilmek örmeden alıyorum. Önden ip geçiriyorum. Dördüncü ilmeği bakın bir düz örüyorum. Tekrar ipim benden tarafta. 1, 2, 3 ve 4. Hemen ipi ön tarafa alıyorum. Buradaki 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 1, 2, kenar ilmeği ile birlikte 3 ilmek. Evet, modelin birinci sırasını bakın bu şekilde kurmuş olduk. Modelin ikinci sırası ve arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum bakın. Hiçbir işlem yok. Modelin arka yüzünde tüm ilmekleri hep ters örüyoruz. Her sıra sonunda. Arka yüze geldiğimiz zaman bütün ilmekler ters olacak arkadaşlar. Evet, modelin ikinci sırasında bakın bu şekilde tamamladık. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, buradaki 3 düz ilmeğimizi tekrar 1, 2,
3. Bakın örmeden aldım. İpim yine ön tarafta. Bu aradaki bir düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipim benden tarafta. Yine 1, 2, 3. 3 düz ilmeğimi aldım. Yine aradaki bir düz ilmeğimi örüyorum. İpim benden tarafta. Bakın 1, 2, 3. 3 düz ilmeğimi yine örmeden aldım. Bir tane ara ilmeğim olan düz örüyorum. Buradaki 3 düz ilmeğimi de hemen kenar ilmeğimle birlikte 3 düz ilmeğim. Bunları da düz olarak ördüm. Evet, modelimizin bakın hemen bu sırasında tamamlamış olduk. Modelin arka yüzündeyiz. 3. sıramızda tamamladık. 4. sırasındayız modelin. Arka yüzündeyiz. Yine burada tüm ilmekleri ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmekler ters. Evet, 4. sıramızda bu şekilde tamamladık. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Şimdi modelin 5. sırasındayız ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Hemen bu uzatmış olduğumuz ilmekler var bakın. Bunların altından şu şekilde şişimi geçiriyorum. Şu şekilde. Bu ortadaki bir tek düz ilmeği örüyorum. Ve bu ilmeklerin altından geçirip şu şekil bakın. Burada bir, aradaki düz ilmek 2, hemen buradaki 3 düz ilmeğin birinde örüyoruz. 3 tane düz ilmek örüyoruz. Yine bakın bu ortadaki düz ilmek, hemen bu uzattığımız ilmekleri şişimizin üstüne alıyoruz bu şekilde. Bir düz ilmeğimizi örüyoruz. Çıkardık ve altından geçiriyoruz şu şekilde. 3 düz ilmek örüyoruz bu arada. 1, ara ilmeğimiz olan 2, hemen bu 3 ilmeğin bir düz ilmeğini de örüyoruz. 3. Tekrar bu ortadaki düz ilmekle bu uzattığımız ilmekleri topluyoruz bakın. Şöyle. Hemen düz ilmeğimi örüyorum. Çıkardım ve alttan geçirdim. Bakın bu şekilde. Yine burada 1, 2 düz ilmeğimi örüyorum. Kenardaki 2 düz ilmeğimizi de yine örüyoruz. Evet, modelin 5. sırasında bakın modelimiz şöyle bir görüntü sağladı arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir model. Çok güzel bir model. Evet, şimdi modelimizin 6. ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine tüm sırayı ters olarak örüyorum bakın. Modelimizin arka yüzünde yapacağımız işlem tüm ilmekleri ters olarak örmek arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, bir modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın şimdi biz modelimizi kaydıracağız arkadaşlar. Şurada yapmış olduğumuz işlemleri şu araya alacağız. Bakın şuralarda olacak. Şimdi yapmış olduğumuz boşluklarda modelimizi kuracağız. Evet, modeli şimdi kaydırıyoruz. Buraya çok dikkat edin hanımlar. Aynı işlemi yapacağız fakat modeli kaydıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. 1, 2. 2 tane düz ilmek ördüm bakın burada. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek ördüm. Şimdi bakın burada biraz önce şuradaki yaptığımız işlem şimdi buraya geldi. Bakın 3 düz ilmek ortada. Hemen ilmeği arka tarafından şu şekilde alarak 1, 2, 3. 3 ilmeği örmeden aldım. Aradaki bir düz ilmeğimi örüyorum. Bakın burada topladığımız ilmek şimdi ortaya düz ilmek olarak geldi bakın. Tekrar ipim benden tarafta 1, 2, 3. İlmeğimizi uzatıyoruz. İpimiz ön yüzde olacak. Aradaki bir düz ilmeğimi ipimi arka tarafa alarak örüyorum. Tekrar ipi kendimden tarafa alıp burada 1, 2, 3. 3 ilmek örmeden aldım. Ara ilmeğim olan bir düz ilmeği örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci modelin 1. sırasını bu şekilde yaptık. Şimdi modelimizi kaydırmış olduk arkadaşlar. Evet, modelin 2. sırasındayız ve arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve yine bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim.
Bu şekilde bütün ilmekleri ters olarak örelim. Evet, ikinci modelimin ikinci sırasında bu şekilde yapmış oldum. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve modelin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 2 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde. İpi kendimden taraf alıyorum. İlmeğin arka yüzünden 1, 2, 3 ilmek düz ilmek örmeden alıyorum. Ara ilmeğim olan düz ilmeği de yine düz olarak örüyorum. İpimi tekrar kendimden tarafa alıp hemen ilmeklerin arkasından 1, 2, 3 ilmek düz ilmek alıyorum örmeden. Ara ilmeğim olan düz ilmeği örüyorum. Tekrar ipim benden tarafta 1, 2, 3 ilmek yine örmeden aldım. İlmeğimi uzatıyorum. Bir düz ilmek ve kenar ilmeği. Evet, modelin 3. sırasında da bakın bu işlemi yaptım. Modelin 4. sırasındayız ve arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine tüm sırayı ters olarak örüyoruz. Modelimiz çok kolay sevgili hanımlar. Karışık gibi dursa da inanın hiç karışık değil. Çok anlaşılır ve kolay bir model. İnşallah ben de sizlere güzel bir şekilde anlatıyorumdur. Evet, bakın tüm sırayı ters olarak örüyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın sevgili hanımlar. Evet, modelin 4. sırasında tüm ilmeklerimi düz ördüm. Modelimizi kaydırmıştık bu sırada. Şimdi modelimizin 5. sırasındayız ve toplama sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek, ikinci ilmek düz olarak ördüm. Burada ortada bakın 3 tane düz ilmek var. Bu 3 düz ilmeğin hemen birincisini de düz ördüm bakın. Şimdi atlattığımız ilmeklerin altından giriyorum. Bu ortadaki düz ilmeğin içinden bir düz ilmek örüp bu ilmeğin alt üstüne alıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi burada birinci düz ilmek, ara ilmeğim olan ikinci düz ilmek, hemen yanındaki üçüncü düz ilmek. Yani ara ilmeğin sağındaki solundaki ilmekler düz ilmekler bakın. Evet bakın hanımlar, şöyle desenimiz muhteşem bir görüntüye sahip oldu bakın. Şimdi ikinci modelimizi yapalım. Yine ortadaki düz ilmeğimize ulaşacağız. İlmekleri uzattığımız ilmekleri alttan girdik. Bir düz ilmek örüyoruz ve şu şekilde aldık. Şimdi yine 3 düz ilmek. 1, 2, 3. 3 düz ilmeğimizi ördük. Bakın yine ortadaki düz ilmekle buradaki ilmekleri topluyoruz. Bakın önce düz ilmeğimi örüyorum. Sonra ilmeğin altından geçirip 2 ilmeğimizin uzattığımız ilmekleri geçiriyoruz. Böyle üstüne alıyoruz. 2 düz ve kenar ilmeği. Modelimizin bakın 5. sırasını tamamladık. Baklava dilimleri şöyle oluştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi petek örgü modelini andıran bir görüntü oldu. Modelin 6. ve son sırası hanımlar. Modelimiz burada tamamlanıyor. Birinci modelde nasıl yaptıysak ikinci modelde kaydırarak birinci modelin aynısını yapıyoruz. Fakat modelimizi kaydırıyoruz. Evet hanımlar. 6. ve son sıramızda da gördüğünüz gibi tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, şöyle modelin ön yüzünden bir görelim. Bakın modelimizi tamamladık. Bir modelimiz bitti. Birinci modeli bu şekilde yapıyoruz. İkinci modelimizi kaydırıyoruz. Üçüncü modele geldiğimizde birinci modeli nasıl kurduysak üçüncü modeli de aynı şekilde kuruyoruz. Dördüncü modele geldiğimizde de sevgili hanımlar ikinci modeli nasıl kurduysak dördüncü modeli de aynı şekilde. Yani tek modellere geldiğimizde birinci sıra gibi, çift modellere geldiğimizde ikinci sıra gibi. O şekilde belki daha iyi anlatabilirim. Yani bu iki modelin tekrarını yapıyoruz sevgili hanımlar. Toplam 12 sırada biten bir model. Ama ben size 6 6 olarak anlattım. Ben 6
Model 6 sıradan oluşuyor zaten. 6 sırada üstü 12 sıra oluyor. Ama 6 sıra birinci model olarak anlattım size. 6 sırada ikinci model olarak kaymalı bölümünü anlattım. Daha anlaşılır olsun diye. Şimdi birinci modeli nasıl kurduysak üçüncü modeli de aynı şekilde kuracağız. Şöyle bir sırasını size göstereyim, anlaşılır olsun. Birinci modeli nasıl kurduysak diğer modellerimize de dikkat edin arkadaşlar, o şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın 3 ilmeği 1, 2, 3. 3 ilmeği örmeden aldım. Ara ilmeğim olan bir düz örüyorum. Tekrar 1, 2, 3. 3 ilmeği yine örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar 1, 2, 3. Bakın 3 ilmeği yine örmeden aldım. İlmeklerimi uzattım. Bunu da çok germeyin arkadaşlar. Rahat tutun ilmeğinizi. Modeliniz şöyle büzüşme yapmasın. Bir düz. Tekrar buradaki 3 ilmeği de kenar ilmeğiyle birlikte düz olarak örüyoruz. Evet hanımlar, modelimiz bu kadar. Burada modelimi nasıl kurduysam bakın, birinci modelimin aynısını üçüncü modelde kurdum. İnşallah anlaşılır olmuştur. Şimdi modelimizin ilerlemiş halinde bir görelim sevgili hanımlar. Bakın modelimiz bu şekilde hanımlar. Gerçekten çok çok güzel bir model. Gördüğünüz gibi. Şöyle güzel bir lastik uyguladım. Sizler demiştim. Dilediğiniz lastik modellerinizi uygulayabilirsiniz. Ben şöyle bir hazır lastik uygulaması yaptım. Sizler sevdiğiniz, dilediğiniz lastik modellerini uygulayabilirsiniz desenimizde. Evet hanımlar, desenimiz bu şekilde. Gerçekten hem güzel hem şık hem gösterişli. Dilediğiniz tüm örgü modellerinde kullanabileceğiniz harika bir model. İster yelek yapın, ister hırka yapın, ister süveter, ister atkı, ister bere, ister patik modellerinde kullanın, ister bebek örgülerinde, ister eşinize, ister kendinize. Bay bayan örgülerinde kolaydan kolay, çok kolay yelek modellerinde kullanabilirsiniz. Kolay yelek modelleri için bir numara modellerden bir tanesi arkadaşlar. Gelin yeleklerine uygun renkler kullanarak çok güzel modeller yapabilirsiniz. Evet hanımlar, bugünkü desenimiz buydu. Umarım beğendiniz, hoşunuza gitti. Bakın şu şekilde. Videoyu uzatmak istemedikçe videom uzuyor. Sizlerle en ince detaylarına kadar anlatmak istiyorum. Evet, bugünkü desenim buydu arkadaşlar. Şöyle hafif kabartmalı güzel bir örgü modeli. İnşallah desenimi beğendiniz, hoşunuza gitti hanımlar. Evet sevgili hanımlar, bugünkü modelimiz buydu. İnşallah memnun kaldınız. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Harika bir modelle sizlerle birlikteydik. Bu güzel desenimizi inşallah sizler de benimle birlikte yapmışsınızdır diyorum. Ve Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Bugününüz yarından, yarınız bugünden daha güzel olsun. Hoşçakalın.